Evet arkadaşlar merhaba. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu soruyu hikayede sorduk. Bayağı da yanlış cevap geldi. Burada yaptığımız hataları mutlaka öğrenelim. Şimdi bir kez şunu bileceğiz. Köklü sayılarda kökün derecesiyle üst aynı ise birbirini götürür. Mesela burada şöyle bir mantık var bak. Kökün derecesi hiçbir şey yazmıyorsa 2'dir. Ben şunu söyleyebilirim. Kökün derecesi 2, üst 2 birbirini götürdü. Kökün derecesi 3, üst 3 birbirini götürdü. Kökün derecesi 4, üst 4 birbirini götürdü. Yalnız burada şunu bilmemiz gerekiyor. Kökün derecesiyle üst aynı ise birbirini götürür. Fakat şunu yapıyoruz. Çift dereceli köklerde ya da üssü çift olan köklü sayılarda dışarı çıkartırken mutlak değer içerisinde çıkar. Yani mesela burada kökün derecesi 2. Değil mi? Görünmeyen bir 2 var burada. Hiçbir şey yazmıyorsa 2'dir. Bu kökün derecesi 2 olduğu için ne yapıyoruz? Kökün dışına çıkarken mutlak değer içerisinde çıkartıyoruz. Yani bu arkadaşımız, birinci arkadaşımız dışarı mutlak değer içerisinde çıkacak, tamam mı? Bunu yazdım. Devam ediyorum. Tek köklerde sıkıntı yok. Tek köklerde olduğu gibi dışarı çıkabilir. Yani bu arkadaşımız dışarıya olduğu gibi çıkacak. Çünkü kökün derecesi 3. Yani olduğu gibi x diye dışarı çıktı. Mükemmel. Bak şimdi bebeğim, burada da kökün derecesi 4. Yine mutlak değer içerisinde çıkacak. Yani kökün derecesi 4 olduğu için mutlak değer içerisinde çıktı. Bundan sonra bana ne lazım? Bundan sonra mutlak değer bilgisi lazım. Bu arada mutlak değerin dışına çıkartırken ben biliyorum ki mutlak değerin içerisi negatifse dışarıya işaret değiştirip çıkart. Mutlak değerin içerisi pozitifse dışarı aynı şekilde çıkart. Bakın burada bize x sıfırdan küçük denmiş. X sıfırdan küçükse negatif diyebilirsin. X sıfırdan küçük negatifse, mutlak değerin içi negatifse dışarı işaret değiştirip çıkartman gerekiyor. Yani x dışarıya eksi x diye çıkacak. Burada bir şey yapmana gerek yok. Zaten burada olduğu gibi dışarı çıkmıştı. Yani artı x durmaya devam ediyor. Yine burada mutlak değer içerisinde x var. İşaret negatif. Mutlak değer içerisinde negatif. O nedenle dışarıya işaret değiştirip çıkartman gerekiyor. Yani buradaki x dışarıya yine eksi x olarak çıkacak. Şunu bileceksin. Mutlak değerin içerisinde negatifse işaret değiştirip çıkart. Mutlak değerin içerisi pozitifse aynı şekilde çıkart diyoruz. Mükemmel. Soru bitti burada. Hemen sen şunu söylersin. Hocam eksi x artı x birbirini götürdü. Cevap ne oldu? Cevap eksi x oldu. Mükemmel. Ya burada mutlak değeri dışına çıkartırken öğrenciler zorlanıyorlar. Hep biz pozitif olarak çıkart mantığıyla yaklaşıyoruz ya soruya. Öyle yaklaşmayın soruya. Ne yapın? Mutlak değerin içerisi negatif mi pozitif mi bakın ilk başta. Mutlak değerin içerisi negatifse dışarı işaret değiştirip çıkart. Mutlak değerin içerisi pozitifse dışarı aynı şekilde çıkart diyoruz. Bu tarz soruların devamı için beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Mucuk mucuk. Hoşçakalın. Bay bay.